Arkadaşlar bu çantanın yapımında kullanmış olduğum kağıdın ölçüsü 3.25'e 14,5 santim. Bu tek kanat olarak yapacağım bunu arkadaşlar. Kalın olmasını istemediğim için kağıdımı şöyle bantımın üstüne yapıştırıyorum. Bu şekilde şöyle yapıştırıyorum bantıma ve kesiyorum. Şöyle şu fazlalıklarını içeriye doğru katlıyorum ve normal yoldan bunu katlıyorum. Şöyle boylamasını ikiye katlıyorum. Şu vaziyette. Şöyle tekrar bunu ortadan ikiye katlıyorum. Yarıyı alıyorum. Ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Ve katlama şeklim bu oluyor. Şimdi bunu da aynı şekilde böyle ortadan ikiye katlayacağım. Boylamasını açıyorum arayı. Şöyle ortadan ikiye katlıyorum. Tekrar açıyorum. Bir tarafı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Alıyorum. Diğerini de ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve iki katlamış yanı birleştiriyorum. Arkadaşlar bu çantada ben dediğim gibi böyle tek kanatlı kağıtlar kullanarak çanta yapacağım. Şimdi burada 3 renk, bir böyle kırık beyaz, hani kreme yakın bir beyaz kullanacağım, bir böyle cart beyaz kullanacağım. Böyle aşağıya iniyorum. Bakın. Şimdi şöyle krem rengini takıyorum. Şöyle. Şimdi böyle beyazı takacağım. Bakın. Şimdi buradan bunu böyle yukarıya doğru evet, bu şekilde arkadaşlar böyle zigzag yapıp gideceğim. Evet arkadaşlar, bakın şeridi tamamladım. Bu şekilde oldu. Şimdi bunlardan tam küçük çanta için 10 tane, büyük çanta için de 14 tane yapmam gerekiyor. Bunları yapmadan önce şöyle şu kenarlarını kapatmam lazım. Bakın burada böyle açık renk ve şöyle açık renk olduğuna göre şu iki başı arkadaşlar koyu renkle kaplayacağız. Onun için ne yapıyorum? Şu kağıdımı ortadan ikiye bölüyorum. Bu şekilde böldüm. Şimdi bunun bir tanesini şuradan içeriye, ortadan içeriye geçiriyorum. Şöyle ve döndürüyorum. Bir döndüm, bir daha döndüm ve bunu yakalıyorum. Şuraya şöyle yerleştiriyorum. Şöyle yerleştiriyorum. Bakın. Böyle yerleştirdim. Şimdi diğer yarıyı alıyorum. Onu da arkadaşlar şuraya. Bakın.
Bakın burası çatal şeklinde. Buradan içeriye giriyorum. Döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunun boyu biraz uzun. Şöyle şuradan kesiyorum ve bunu şu araya yerleştiriyorum. Şöyle. Kenarlarını bu şekilde kapatacağız. Arkadaşlar bunlar. Şimdi bunlardan ben 5 tane yapacağım. 5 tane ön, 5 tane arka olacak. Bu şekilde. Hepsinin kenarlarını kapattım. Bakın. Şu şekilde. Hem bir şekil oluştu. Şimdi bu kenarlarını renkli yapmamın sebebi arkadaşlar. Bakın renklerin böyle gelişi. Şöyle gelişi. Böyle gelişi. Bu yanlış oldu. Şunu şöyle. Bu renklerin bu şekilde gelişi olacak arkadaşlar. Şimdi bunların bir de ben şu kenarlarını düzleştirmem lazım. Onun için de şöyle kağıdımı alıyorum. Hiç kesmiyorum. Bu şekilde tutuyorum. Tam şu ortayı belirliyorum ve ortadan şöyle ikiye katlıyorum. Şurayı şöyle kırıyorum arkadaşlar. Şöyle üçgen şeklinde. Sonra diğer yarıyı alıyorum. Onu da ortaya gelecek şekilde. Yalnız arada böyle bir boşluk olacak. Şöyle katlıyorum. Bunu arkadaşlar şöyle katladığımız zaman şuralardaki katlar gözüküyor. Bu katların gözükmesini istemediğim için ne yapıyorum? Tam tersine bu şekilde katlıyorum ki şu mesafede şuralarda şeyler gözükmesin. Katlar gözükmesin. Sonra bunun boyunu birazcık kısaltıyorum. Ve arkadaşlar bunları şöyle takacağım. Bakın. Şöyle bakın düzeltti burası. Düzeldi burası, gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar bir tane daha yapıyorum. Yine katladığım kağıdımı aldım. Şöyle boylamasını ikiye katladım. Ve ortayı belirledim. Şu şekilde katlıyorum. Yarıyı ortaya gelecek şekilde üçgen olarak katladım. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde üçgen olarak katladım. Bu şekilde değil, tam tersine içe doğru katlıyorum. Bunun boyunu birazcık kısaltıyorum. Ve bunu da arkadaşlar şu şekilde şuradan içeriye, bakın şu uçtan içeriye yerleştiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar buraları böyle komple dolduracağız. Küçük çantanın önünü ve arkasını hazırladım. Bu biri önü, biri arkası, bu şekilde. Bunların tek tek resimlerini zaten videonun içinde paylaşacağım. Dikime geçiyorum arkadaşlar. Önce bir tanesini dikeyim. İpim burada. İpimi buradan şöyle içeriye geçiriyorum. Düğümün içinden geçip bu düğümü içeriye saklıyorum. Düğümü şöyle arkadaşlar içeriye saklıyoruz. Bu şekilde içeriye sakladık. Şimdi önce şu birinciyi dikerek işe başlıyoruz. Bunu şunlar takılı ya arkadaşlar, sonradan bakın bunlar hep takılı. Bunları tek tek böyle dikeceğiz. Şimdi şuradan şuraya tutturuyorum, geçiyorum.
Şöyle. Buraya tekrar çıkıyorum. Şimdi içinden tekrar bir dışarı. Maksat arkadaşlar şu kulağı içine dikmek.